Hayatı insan için yaşanılır kılan veya işkenceye dönüştüren kişinin kendi yaptığı seçimlerdir. Jean-Paul Sartre. Sartre'nin bu sözüne katılıyor musunuz? Bir insanın kendi seçimleri onun hayatını neden işkenceye çevirsin ki? Biliyorsunuz ki televizyonlar ilk çıktığında sadece bir iki tane kanaldan mevcuttu. O zaman izleyecek çok fazla seçenek yoktu. Birkaç program üzerinden karar vermek gerekirdi. Çok fazla seçenek olmadığı için de insanlar önlerine neyi koyuluyorsa izliyorlar ya da hiç televizyon izlemiyorlardı. Her şey normal gibi gözüküyordu ve fazla kurcalanmıyordu. Peki günümüzü düşünürsek sadece televizyonda bile izleyebileceğimiz çok fazla kanal ve her birinde bir sürü program var değil mi? En basitinden sabah haberleri izlemek için bile her kanalda ayrı ayrı seçenek sunulmuş durumda. Veya bir filmi hem televizyondan hem internetten izleyebilir ya da ilk çıktığında sinemaya gidebiliriz. Bu videoyu bile telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondan izleme şansınız var. Markete gittiğinizde aldığınız belli başlı şeyleri düşünün. Süt, yoğurt, yumurta gibi. Aslında bunları alabilecek çok fazla market, o marketlerden alınacak çok fazla marka ve ürünün kendisinin bile türüyle çeşidi yok mu? Biz bazı şeylere alıştığımız için basit gibi gözüküyor olabilir. Ama sonsuz seçenek arasında karar vermek aslında beynimizi bir çeşit kilitlenmeye zorluyor diyebiliriz. Karar verememek düşüncesi bizi eylemsizliğe itiyor. Seçenek hakkımız ne kadar artarsa özgürlükten o kadar uzaklaşıyoruz ve bu bizi mutsuzluğa sürüklüyor. Peki nasıl? Nasıl oluyor da önümüze serilen sonsuz seçenekler bizi mutsuzluğa sürüklüyor? Fırsat maliyeti diye bir şey duydunuz mu? Eğer ekonomiyle ilgiliyseniz bu kavramı daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Fırsat maliyeti vazgeçiştir. Teknik tabirle herhangi bir malın üretimini arttırmak için vazgeçilen başka bir malın değerine, getirisine fırsat maliyeti denir. Sonsuz seçeneğimizin olması da bizi bu yüzden mutsuz ediyor. Vazgeçiyoruz. Kararımız ne olursa olsun seçmediğimiz her birim bizi mutsuz ediyor. Çünkü bir tanesi dışında her şeyi reddediyoruz. Önümüzde çok fazla seçenek varsa da doğru kararı vermek bizler için her zaman zor oluyor. Peki doğru karar diye bir şey var mı? Şimdi daha az seçeneğin olduğu bir senaryo hayal edelim. En baştaki gibi bir iki tane televizyon kanalı var. Bütün kanallardaki programlara bakıp bir karar vermemiz daha olası görünmüyor mu sizce de? Sonuçta hepsini izlemek, ardından karar vermek bir süreç ve bu süreç için yeterli vaktimiz var. Hepsini deneme şansımız da var. Ancak seçenekler arttığında birbirleriyle kıyas yapmak zorlaşır. Ne kaçırdığımızı bilmiyor olabiliriz. Araştırmalara göre beynimiz için ideal seçenek sayısı 3. 3 seçenek arasında karar verdiğinde kendini mutlu hissedebiliyor. Psikolog doktor Barry Schwartz, kararlar ve mutluluk üzerine yaptığı araştırmalara Bolluk Paradoksu isimli kitabında yer vermiştir. Schwartz'a göre daha az seçenek daha kolay kararlar aldırıyor ve daha varlıklı hissettiriyor. Kitabında karar verme sürecinde iki tip davranışın etkili olduğunu söylüyor. Bunlar en iyisini isteyenler ve yeteri kadarını isteyenler. En iyisini isteyenler yani mükemmelliyetçiler artı ve eksileriyle tüm seçenekleri değerlendirip en iyi kararları veriyor. Tabii ki bunun için çok fazla enerji harcıyorlar. Bu yüzden hem psikolojik olarak yorulmuş oluyor hem de fazlasıyla zaman kaybetmiş oluyorlar. Buna karşılık yeteri kadarını isteyenler ise kendince ona yeten kararı verip işin içinden çıkabiliyor. Ayrıca daha iyisi olabilir miydi diyen mükemmelliyetçiler kadar düşünmüyorlar. Siz de karar vermekte zorlanıyorsanız kendinize bir standart belirleyin. Ancak dikkat edin, o standart ne çok yüksek ne de çok düşük olsun. Seçeneklerinizi sınırlı bırakmaya her zaman özen gösterin. Adam Favor'ın da dediği gibi, kararlar doğru veya yanlış değildir. Kararlar sadece karardır. Sen sana göre en iyisini seç. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.